Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kendi katlama metotlarımı göstermek istiyorum. Hemen şu yatağın üzerine birkaç parça kıyafetlerimden ayırdım ve bunları nasıl katladığımı sizinle paylaşmak istiyorum. Siz de çamaşırlarınızı, kıyafetlerinizi, katlama metotlarınızı bu videomun altında paylaşabilirsiniz. Ben de büyük bir keyifle okuyor olacağım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya başlayalım. Kısa kollu bir tişört. Bunu KonMari usulü katlamak istiyorum. Çünkü bunu düzenleyiciye koyacağım. Önce elimle düzelttim. Daha sonra göz kararı ile iki yanında çeyrek kalacak şekilde ayırıyorum. Ve bu ayırdığım ilk çeyreği içeriye doğru kıvırıyorum. Kısa kollu olduğu için ve kollarının kırışmasını istemediğim için bunu da şu şekilde geriye doğru katlıyorum. Aynı işlemi bu tarafta da yapıyorum. Tekrar kolunu kıvırıyorum. Siz dilerseniz sadece şu şekilde dolabınıza yerleştirebilirsiniz. Ancak ben söylediğim gibi düzenleyiciye koyacağım için bunu önce göz hizası ile dilediğim orana getirdikten sonra tekrar kıvırıyorum. Ve katlama işlemimi bitiriyorum. Bu şekilde de düzenleyicime rahatlıkla koyabileceğim. Yine düzenleyicime koymak istediğim penye bir bluzum var. Bu bluzumun yakası bu şekilde kayık olduğu için öncelikle yakasını içeriye doğru kıvırıyorum. Daha sonra ilk çeyreğini içeri doğru kıvıracağım. Bu oldukça ince bir kumaş. Hemen kollarını da düzgün bir şekilde düzenliyorum. Geri doğru kıvırıyorum. Ve şu şekilde katlıyorum. Aynı işlemi bir de bu taraftan yapıyorum. Kollarını da tekrar düzgün bir şekilde kıvırıp şu şekilde şu tarafa yatıracağım. Daha sonra alt bölümden tutarak dilediğim şekilde kıvıracağım. İnce bir penye olduğu için daha tok durmasını istiyorum. Tekrar bir kat daha kıvırdıktan sonra üst bölümünü şu şekilde yatırıyorum ve katlama işlemimi bitiriyorum. Bu da bu şekilde düzenleyicime girecek. Jean şortlarımı da düzenleyiciye yerleştireceğim. O sebeple bunu da KonMari usulü katlamak istiyorum. Hemen elimle düzelttikten sonra ortadan bu şekilde üst üste gelecek şekilde katlıyorum ve burasında bir üçgen yapıyorum ki daha düzgün durabilsin. Daha sonra da bu üçgenden sonra şurayı ayarladıktan sonra dilediğim hizaya getiriyorum ve şortumun katlanma işlemini bu şekilde tamamlıyorum. Şu şekilde spor bir taytım var. Bunu da hemen katlıyorum. Elimle düzelttikten sonra şu ipini içeriye doğru alıyorum ve taytımın paçalarını üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Biraz şöyle ön tarafa çekeyim ki daha rahat görebilin. Ve daha sonra şuradaki bölümü tekrar içeriye doğru kıvıracağım. Paçalarını dilediğim yüksekliğe doğru getiriyorum. Ve tekrar bir kat daha katlıyorum. Bunu eğer düzenleyicime koymak isteseydim bir kat daha katlayıp düzgün bir şekilde durmasını isteyecektim. Ancak ben bunu daha küçük bir rafıma normal bir şekilde koyacağım için şu şekilde katlamam yeterli gelecek. Jean pantolonlarımı da rafa kaldırmayı daha uygun gördüğüm için çok fazla kısaltmayacağım. Yine elimle düzenledikten sonra bir paçayı diğer paçanın üzerine koyuyorum ve tekrar şu şekilde düzeltmemi yapıyorum. Bu aradaki üçgeni kıvırıyorum ve dilediğim kadar yukarıya paçalarını kıvıracağım. Daha sonra bir kat daha kıvırdıktan sonra pantolonumun katlama işlemini bitireceğim. Ben pijamamı da rafa kaldıracağım. O sebeple çok ince
bir katlama yapmayacağım. Şuradaki şu ipleri içeriye doğru alıyorum. Daha sonra kötü durmaması için ve paçaları üst üste gelecek şekilde katlıyorum. Yine bu aradaki üçgeni elimle düzeltiyorum. Tekrar kontrol ediyorum ve üçgeni kıvırıyorum. Daha ziyade burada birazcık inceltme yapacağım ve paçalarını şöyle gördüğünüz gibi kıvıracağım ki diğer pijamalarımla orantılı bir şekilde gardırobumda, rafımda yer alabilsin. Yine şu şekilde katlıyorum. Tekrar bir kat daha katladıktan sonra pijamamın katlanma işlemini de bitirmiş oluyorum. Şu şekilde askılı atletlerimi de KonMari tarzında katlayacağım. Burada bu askılarının daha sonra çok kötü durmaması için hemen şu bölümü hafifçe içeriye doğru kıvırıyorum. Buradaki ilk çeyreği içeriye katlayacağım. Daha sonra aynı işlemi burada tekrarlıyorum. Ve bunun çok ince bir penye olması sebebiyle önce dilediğim kadar yüksekliğe getirdikten sonra bir kat daha kıvırıyorum ve üstünü kapatıyorum. Bu şekilde de atletim düzenleyicime giriyor. Burada da kalın askılı bir tişörtüm var. Bunu da yine elimle düzeltiyorum. Bu tişörtümün kumaşı çok ince bir ipek penye. O sebeple burada biraz daha dikkatli olmam gerekiyor. Yine bu kolsuz olan bölümlerini içeriye doğru alacağım ki muntazam bir katlama elde edebileyim. Buradaki çeyreği biraz derin tutuyorum. Çünkü kumaşı çok ince olduğu için daha düzgün bir sonuç elde etmek istiyorum. Yine burayı da keza aynı diğer taraf gibi içeriye oldukça fazla alıyorum. Bu da benim düzenleyicime geleceği için KonMari'yi tercih ediyorum. Burada dilediğim kadar pay bırakarak ve tekrar kıvırarak şöyle katlamamı neticelendiriyorum. Bu da artık düzenleyicime bu şekilde girebilir. Kapüşonlu sweatshirtlerimi ben rafa kaldırdım. O sebeple bunu da rafa uygun olacak şekilde katlayacağım. Hemen şu çeyreğini içeriye doğru alıyorum ve kolunu düzeltiyorum. Aşağıya bırakıyorum. Yine aynı işlemi bu tarafta yapıyorum. Kolunu düzeltiyorum ve diğeri gibi eşitliyorum. Kapüşonunu düzgün bir şekilde arkaya doğru alıyorum ve dilediğim ölçüde sweatshirtümü katlıyorum. Bağcıklarını da içeriye koyalım. Yastık kılıflarım da çekmeceme gelecek. O sebeple KonMari tarzında hemen bunu da katlayalım. Şöyle elimle düzelttikten sonra ikiye kıvırdım. Daha sonra tekrar kıvırıyorum ve şu şekilde bunları birleştiriyorum. Buradaki bölümü istediğim şekilde ayarlayıp yukarıya doğru katlıyorum. Bunu da üzerine getiriyorum. Yastık kılıfım çekmeceye girmeye hazır. Son olarak size alışveriş çantamı da nasıl katladığımı göstermek istiyorum. Oldukça yıpranan bir çanta oldu ancak hala yoğun bir şekilde kullanmaktayım. Askılarını içeriye doğru alıyorum. Elimle düzelttikten sonra aşağıdan başlayarak kıvırıyorum ve ta başa kadar geliyorum. Şimdi de şuradaki çantanın ölçüsünde bunu şu şekilde kıvırarak katlıyorum. Yine aynı işlemi bu tarafta da yapıyorum. Ve katladığım çantamı hemen cüzdanın içerisine koyuyorum.
AutoCAD videolarına bayılıyorum. İzlemeyi de çok seviyorum. Kendi fikirlerimi de sizlerle paylaşmak beni gerçekten mutlu ediyor. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı, hemen videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.